Merhabalar, ben Mustafa Olgun. Bugün sizlerle birlikte SprutCam programında hole machining yani delik delme operasyonuna göz atacağız. SprutCam'de delik delmek için 3 tane alternatif metodumuz var. Bunları sizinle birlikte şimdi inceleyelim. Öncelikle yeni kısmından gelip hole machining operasyonumu seçiyorum ve tamam diyorum. Delik delmek için deliğimi tanımlamam gerekiyor. Bunun için iş tayini kısmına geliyorum ve deliğimi seçerek merkez demem gerekiyor. Bu şekilde deliğimi tanımlamış oldum. Şimdi deliğime uygun takımımı seçeceğim. Öncelikle gelip deliğimin çapına bakmam lazım. Burada deliğime çift tıkladığımda delik çapımın 1.98 olduğunu görüyorum ve 2 mm'lik bir takımla delik delme işlemini gerçekleştireceğim. Gelip matkap çapımı 2 mm olarak düzenliyorum ve çalıştır diyerek operasyonumu hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde delik delme işlemini yapabilirim öncelikle. İkinci olarak bu şekilde tek tek manuel seçmek yerine SprutCam'e delikleri algılatabiliyorum. Bunun için buradaki deliğimi siliyorum ve algıla özelliğini kullanacağım. Şimdi SprutCam benim için minimum ve maksimum verdiğim çaplar arasındaki delikleri otomatik bulup benim bu delikleri tanımlamamı sağlayabiliyor. Örneğin ben burada 5 mm ile 20 mm arasındaki delikleri bana bul dediğimde bu delikleri aktif olarak yakalıyor. Ama ben küçük delikleri delmek istiyorum ve 1 mm ile 5 mm arasındaki delikleri bul dediğimde bütün küçük delikleri benim için seçti. Ben burada istemediğim deliklerin tikini kaldırdığımda gördüğünüz gibi bu delikleri iptal edebilirim. Ben bütün delikleri işaretliyorum ve tamam diyorum. Şu an bütün delikleri benim için tanımlamış oldu ve çalıştır dediğimde takım yolunu hesaplatmış oluyorum. Simülasyon kısmına gelip incelediğimizde bu şekilde bütün delikleri algıla seçeneğini kullanarak kolaylıkla tanımlayabiliriz. Üçüncü alternatifimiz ise operasyonu siliyorum. Gelip ben burada bir tane deliğime çift tıkladığımda aynı çaptaki bütün deliklerimi seçiyor benim için program. Ben deliğimi seçtikten sonra gelip operasyonu tanımlarsam program benim için bu deliklere uygun bir takım oluşturmak için bir uyarı veriyor. Veri tabanında 1.98'lik bir takım yok. 2 mm'lik takımı kullanacağım diye uyarı verdi ve tamam dedim. Bu şekilde ben delikleri önceden seçip operasyonu sonrasında oluşturduğumda otomatik olarak program bana iş tayininde bu delikleri tanımlıyor ve bu deliklere uygun bir çapta matkapla operasyonu benim karşıma getiriyor ve ben sadece çalıştır diyorum ve operasyonumu hesaplıyorum. Gelip bu şekilde de deliklerimi delme işlemini gerçekleştirebilirim. Şimdi delik delme işleminde delik delme stratejilerine göz atalım. Operasyonuma çift tıklıyorum ve strateji sayfasına geliyorum. Simple Drilling G81 normal delik delme işleminde kullandığımız operasyon. Chip Removing'de gagalama G83 delik delme stratejisi. Her seferinde delip referans düzleme burada tekrar geri çıkıyor. Ben burada gagalama adımını verebilirim. Örneğin 2 mm gagala dediğimde 2 mm gagalayıp tekrar referans düzleme çıkacak. Bunun bir simülasyonda incelemesini gerçekleştirelim. Tekrar operasyonumu hesaplatıyorum. Simülasyon kısmına geldiğimde bu operasyona kadar hızlı simülasyon dedim ve operasyonumu yavaşlattım. Şu an gördüğünüz gibi 2 mm gagalayıp tekrar takın referans düzleme çıkıyor. Simülasyonda çoğu CAM programında gagalama işleminin bu şekilde simülasyonunu göremeyebilirsiniz. SprutCam'in simülasyonu geliştirilmiş ve analiz etmek açısından iyi bir simülasyon ortamı. Bu şekilde gagalayarak da operasyonumuzu gerçekleştirebiliriz. Bir diğer alternatifimiz buradaki chip removing yerine chip breaking diyerek içeride hızlı gagalama dediğimiz delik delme işlemi. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da inceleyelim. Tekrar çalıştır dediğimde geliyorum simülasyon ortamına ve şimdi incelediğimde şimdi referans düzleme çıkmadan içeride geri çekilme hareketini yaparak delik delme işlemini gerçekleştirebiliyor. SprutCam'de delik delme işlemi genel olarak bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.